Merhaba arkadaşlar. Bugün Altınay Savunma firmamızın analizini yapacağız. Birlikte inceleyeceğiz. Ben burada ayrıntılarını vereceğim, işte detaylarına gireceğiz, üzerine konuşacağız ama yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Alın ya da satın gibi bir şey söylemeyeceğim. Artık burada siz dinledikten sonra bu çıkarım yapmak tamamen size kalmış. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Eğer sizin de merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Onu önceliklendireyim. Eğer bir yorum gelmezse zaten BIST firmalarına A'dan Z'ye doğru giderek devam ediyorum. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımı etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 44 kuruşluk satış elde ederken bu yıl 37 kuruşluk satış elde etmiş. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü stok tutma süresi 28.6 günden 135.6 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda daha yavaş tahsilat yapıldığını görüyoruz. Alacaklar ortalama tahsilat süresi 29,5 gün uzayarak 147 gün tahsilata uzamış. Borçlar ise ortalama 98 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Çünkü cari oran geçen yıl 1.25 iken bu yıl 2.03 olmuş ve likitte artışı gerçekleşmiş. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabildiği için güçlü olarak görüyoruz. Likitte oran seviyesine baktığımızda asitest oranı 1.73 seviyesinde, yani güçlü stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit oranına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %17.1'ini oluşturuyor. Bu oran geçen %3.6 idi. Yani burada bir ağırlık da artış olduğu için daha fazla dedik. Günlük ödemeler için kitleye baktığımızda şirket ödemelerine ek nakit giriş olmaksızın 828 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani 2 yıl hiç para girmese bile şirket ödemelerini devam ettirebilecek durumda. Öz kaynak oranı güçlü. Çünkü kaynak dağılımının içerisinde öz kaynakların oranı %58. Uzun vadeli yükümlülükler %8 iken kısa vadeli yükümlülükler %26. Öz kaynak trendine baktığımızda bir artış olduğunu görüyoruz. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %76 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda bir azalış var. Kaldıraç oranımız %33. Geçen sene bu oran %39'du. Varlıklar geçen sene göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Bu da tabii ki bizim için olumlu. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede borçluluk var. Net borç seviyesine baktığımızda şirketimizin borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda normal düzeyde, öz kaynakların 0.44 katı, yani öz kaynakların yarısı kadar borç var. Öz kaynaklara kıyasla normal. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada bir artış gözüküyor. Bu sayfada konuştuklarımız içerisinde tek olumsuz olan bu arkadaşlar. Bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabiliyor. Kısa vadeli borçlarına baktığımızda bir azalış olduğunu görüyoruz. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı %27.7 iken bu yıl %25.6 seviyesine düşmüş. Yani daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı olabilir. Bu da olumlu. Finansal borçlarına baktığımızda bir artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %28. Geçen yıl %20 idi bu oran. Artmasını tabii ki istemiyoruz. Finansal gider trendine baktığımızda yine bir artış var arkadaşlar. Finansal borçlar geçen yıla göre %96 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %572 artmış. Bunlarda net kâra olumsuz etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 3 katı. Kâr ile finansal giderler karşılanabilse de başa baş noktasına yakın. Faaliyet kâr marjında ve net kâr marjında artış var. Faaliyet kâr marjı geçen sene %0 iken bu yıl %33. Net kâr marjı geçen yıl -2 iken, yani zarar varken bu yıl artı 10 seviyesine gelmiş arkadaşlar. Her ikisinin artması bizim için olumlu. Finansal kâr marjı neden arttı dersek, diğer finansal giderlerin azalması. Öz kaynak kârına baktığımızda bir artış var. Öz kaynak kârlı %19. Geçen sene bu oran -8'miş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 19 TL kâr elde ediyor arkadaşlar. Öz kaynak kârı neden arttı dersek, burada kârlılık artışı, verimlilik kaybı ve borçlulukta düşüş olduğu için olduğunu görüyoruz. Aktif kârına baktığımızda burada bir artış var. Aktif kârlı %18.4 seviyesinde ve olumlu bir artış var. Geçen yıl bu -8.5'tu. Ciro büyümesine baktığımızda bir artış görüyoruz. Satışlar yıllık %15.8 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 olduğunu görüyoruz. FAVÖK büyümesine baktığımızda yine bir artış var. Satışlardaki artışla birlikte FAVÖK'te %231 artış var. Net kârda ise %523 artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda da uzun vadeli kaynaklı ağırlıklı olması bizim için yine olumlu bir durum. İşletme faaliyetlerinden nakit akışına baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %79 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetlerden elde edilen nakit ile faiz giderleri karşılanamazsa daha fazla borç kullanmaya ihtiyaç duyulabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan.
Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Negatif serbest akışı da borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir yine. En büyük finansman kalemi pay ve pay diğer öz kaynağa dayalı araçların ihracına kaynaklanan nakit girişleri. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Dönem sonu nakit miktarı 653 milyon seviyesinde. 6 ay önce altın ay savunmaya 1000 TL yatırsaydık şu an 1446 TL'miz olacaktı. BIST 100'ün ortalaması 863 TL'ye düşüyordu. Yani BIST 100'de şu anda bir negatiflik varken 6 ay içerisinde altın ayda %40'ın üzerinde kar elde edilmiş. Zaten bu 6 aylık enflasyona yani resmi enflasyona baktığımızda %40'lara gelmediğini görüyoruz. Yani enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamış. Gerçek yani nominal değil reel anlamda da para kazandırmış. Dolara koysaydık 1072 TL'miz olacaktı. Yani doların da üzerinde kazandırmış. Mevduata koysaydık 1315 TL olacaktı. Mevduatın da üzerinde kazandırmış. Bitcoin'e koysaydık 1437 TL'miz olacaktı. Bitcoin'le hemen hemen aynı. Ki biliyorsunuz Bitcoin şu an tarihi rekor kırıyor. Çok ciddi para kazanılıyor. Ona rağmen aynı seviyede hatta bir tık üzerinde bile kazandırmış. Altına koysaydık da güvenli altın dediğimiz altın 1249 TL olmuş. Yani tüm diğer yatırım kalemlerinden daha fazla getiri getirmiş. Şu 6 ay içerisinde altına para koyan insanlar halinden memnundur. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 46.09 olduğunu görüyoruz. Savunma ve teknoloji sektörlerinin ortalaması 42.08 ve 41.76. Yani her iki sektör ortalamasında üzerinde olduğunu görüyoruz. Ama yakın değerler. Hani fiyat kazanç oranına göre ucuz diyemem ama pahalı da diyemem çünkü çok yakın yani. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda altın ayın 6.96 olduğunu görüyoruz. Savunma sektörünün 4.81 iken teknoloji sektörünün 3.64. Yani piyasa değeri defter değerinin neredeyse 7 katı, sektör ortalamalarında üzerinde. Yani piyasa değeri üzerinden baktığımızda hissenin fiyatının yüksek kaldığını söyleyebiliriz. PEG rasyosuna baktığımızda buradaki bizim dikkate aldığımız şey PEG rasyosunun 1'in altında olması arkadaşlar. Altın ayın 0.01 yani çok düşük. Savunmanın da yine 0.01 sektör ortalamasıyla aynı. Teknolojinin 0.26 teknoloji sektörünün de çok daha altında kalmış yine. Yani PEG rasyosuna baktığımızda gayet ucuz bir hisse olduğunu düşünüyorum. Hissemizin fiyatı 90 lira 5 kuruş. Hisse başına kar 2 TL. Piyasa değeri 21.2 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 235 milyon TL. Net borcu eksi 300 yani borcu yoktu zaten. Firmamızın değeri de 20.9 milyar TL. Temettüsüne baktığımızda bugüne kadar bir temettü vermemiş. Yani temettü yatırım yapan insanlar için şu anda uygun bir hisse değil. Ama zaten daha yoluna yeni başlamış bir hisse diyebiliriz. İleriki dönemlerde ne görürüz onu bilmiyorum. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda da %1194 bedelsiz potansiyeli olduğunu görüyoruz. Hissemiz dediğim gibi yoluna daha yeni başladığı için halka arz endeksinde hala. Katılım endeksinde aynı zamanda yani bu ne demek? Helal yatırım yapmak isteyen kişiler için uygun bir hisse senedi. Yani caiz arkadaşlar. Altınay Savunma firmamızın analizi bu şekildeydi arkadaşlar. En baştan söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hızlı bir şekilde karşınıza düşecek ve daha fazla birlikte olacağız. İyi günler arkadaşlar.